Ben 10'in her bir uzaylısı birbirinden farklı harika güçlere sahip. Öte yandan bu efsane uzaylılar güçlerinin yanında bazı zayıflıklar da bulunduruyorlar. Bu videoda siz Ben 10'le savaşsaydınız o her bir uzaylı formundayken onu nasıl yenerdiniz bundan bahsedeceğim. Ben 10'in ilk 4 serisinde Ben toplamda 62 farklı uzaylıya dönüştü. Sonradan gelen Rebirth serisinde de Kevin'in kullandıklarıyla beraber yaklaşık 10 yeni uzaylı daha göründü. Tahmin edeceğiniz üzere bu kadar çok uzaylıyı tek tek durduracağımız için uzun bir video olacak. Video kanalın hem en uzun hem de en güzel videosu olacak. Her bir uzaylıyı tek tek analiz etmeyi gerektiren bir video olduğu için haftalardır bu videonun hazırlığıyla uğraşıyorum. O yüzden sizden rekor sayıda beğeni ve yorum desteği bekliyorum. Topluluğa attığım ankette Ben 10 içeriği istediğinizi büyük çoğunlukla göstermiştiniz. Aynı şekilde bunu bu videonun beğeni, yorum ve yeni abonelik istatistiklerinde de gösterirseniz kanala daha sık Ben 10 videoları gelir. Bunun yanında YouTube'un hype özelliği aktif olan hesaplardan birine sahipseniz videoya hype basabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Ben 10'in savaşacağımız ilk uzaylı formu yaban köpek olacak. Yaban köpekle savaştığımızı düşünelim. Bu uzaylı gözleri olmayan bir uzaylı ama diğer duyuları bu görme eksikliğini kapatıyor. Keskin koku alma yeteneği ve seslere duyarlılığı sayesinde görünmez olsak bile yerimizi bilecektir. Bu yüzden ona gizlice yaklaşamayız. Yaban köpeği durdurmanın en etkili yolu yüksek frekanslı sesler yayan bir cihaz kullanmak olacaktır. Çünkü yaban köpek gerçekten çok hassas kulaklara sahip. Uzaylıları durdurma eşyalarıyla doldurduğumuz özel çantamızdaki yüksek frekanslı sesler verebilen ses cihazını kullanarak onu bayıltabiliriz. Böylece onu yenmiş oluruz. Savaşacağımız bir sonraki uzaylı 4 kol. 4 kolu yenmek biraz daha zor olacak. Çünkü tetramatlar gerçekten inanılmaz bir fiziksel güce ve savaş becerisine sahiplerdir. Bu yüzden 4 kolla yakın mesafeden dövüşmek büyük hata olur. Peki onu nasıl durduracağız derseniz ben şöyle bir şey düşündüm. Daha öncesinde Argit'ten aldığımız dikenleri hızlıca ve gizlice uzaktan 4 kola fırlatıyoruz. 4 kolun bu zehirli dikenlere karşı zayıflığı var. Bu onun bayılmasına sebep olacak ve böylece 4 kolu da yenmiş olacağız. Bir sonraki uzaylımız gri madde. Tahmin edeceğiniz üzere bu uzaylıyı yenme konusunda pek zorlanmayacağız. Gri madde zeka anlamında gelişmiş olsa da fiziksel güç anlamında da bir o kadar zayıf. Bu yüzden onu yakalayıp cam bir kavanoza koymamız yeterli olacaktır. Yenmesi kolay bu uzaylıdan sonra şimdi çok zorlu bir uzaylıyla savaşacağız. Şimşek hızla. Dürüst olmak gerekirse Şimşek Hız biz daha gözümüzü kırpamadan bizi indirir. Bu yüzden savaş öncesinde çantamızda taşıdığımız elektrik yüklü zırhı giyeceğiz. Şimşek Hız bize ne zaman vurmaya çalışsa zırhımız bu darbeleri enerji patlamasına dönüştürecek. Bundan sonra onu durdurmak için tek yapmamız gereken o bayılana kadar enerji patlamalarına devam etmek. Bu şekilde biraz zor da olsa onu yenebileceğiz. Savaşacağımız bir sonraki uzaylı güncelleme olacak. Galvanik mekamorflar teknolojik cihazlara sızabilirler. Bu yüzden onu elektrik iletkenliği olan nesnelerden uzak tutmalıyız. Tüm bunları göz önünde bulundurunca yalıtılmış köpük silah ile onu sabitlemek veya bu silah ile onu dondurmak etkili durdurma yöntemleri olur diye düşünüyorum. Sıradaki uzaylı Elmas Kafa. Elmas Kafa benim en sevdiğim uzaylı. Hatta ona özel hazırladığım bir videom vardı. Karakteri seviyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Elmas Kafa çok güçlü bir uzaylı olmasına karşın çok net bir zayıflığı var. Yüksek frekanslı sesler Elmas Kafa'nın parçalanmasına sebep olur. Onu da bu şekilde durduracağız. İsterseniz şimdi biraz hızlanalım. Yüzen çeneyi yenmek için o karadayken ateş silahıyla yakmak yeterli olur. Doğrudan üstünü yakmasanız bile sıcak bir ortamda bulununca ve suya uzun bir süre girmeyince zaten bayılacaktır. Kul kanatı elektrik silahıyla indirebilirsiniz. Ayrıca üstüne su püskürtürsek de kanatları geçici olarak zarar görür ve uçamaz. Gölge hayalet güneş ışığına karşı dayanıksızdır. Çantamızda taşıdığımız UV ışık yayan feneri kullanarak onu yenebiliriz. Ateş topunu tahmin edeceğiniz gibi su kullanarak yeneceğiz. Bunun için güçlü bir su silahı veya itfaiye hortumu kullanabiliriz. Yıldırım gülleyi yere döktüğümüz yapışkan sıvıyla sabitleyerek yeneceğiz. Vahşi asmayı durdurmak içinse yüzen çeneyi durdururken kullandığımız ateş silahını kullanırız. Sırada göz tip var. Göz tipin gözleri çok hassastır. Bu yüzden onun gözlerine kimyasal gazlar sıkmak en etkili durdurma yöntemi olur diye düşünüyorum. Tabii o vücudundaki gözlerle her yönü görebildiği için gizlice yaklaşmaya özen göstermeliyiz. Baskın kurt, devasa çanlar gibi yüksek sesler çıkaran cihazlara karşı dayanıksızdır. Bu yüzden onu da Elmas Kafaya yaptığımız yöntemin aynısını kullanarak durduracağız. Snairo yani mumya beni çantamızdaki dondurma silahıyla dondurarak durduracağız. Sırada Frankenstrike var. Tahmin edeceğiniz üzere bazı uzaylıları yenmek diğerlerine göre çok daha zor olacak. Frankenstrike da o zor uzaylılardan birisi.
Belirgin bir zaaf olmadığı için birazcık zorlanacağız. Uzaylıları durdurma eşyalarıyla dolu özel çantamızdaki enerji emen ve onu geri yansıtabilen zırhı giyiyoruz. Sonra dikkatli bir şekilde onunla savaşırken çantamızdaki dondurucu şok bombalarını onun üstüne atıyoruz. Bu şekilde savaşa savaşa sonunda onu Victor'un donduğu gibi donduracağız ve yeneceğiz. Gerçekten inanılmaz güçlü bir uzaylı olduğu için benim aklıma daha basit bir yöntem gelmedi. Sizin daha iyi bir yenme yönteminiz varsa dakikasıyla beraber yorumlara yazın. Şimdi sırada Ditto var. Ditto'yu yenmek çok zor değil. Evet, Ditto istediği kadar çoğalabilir ama aynı zamanda birinin aldığı hasarı hepsi alır. Yani Ditto'lardan birini Argit'in zehirli dikenleriyle vurarak bayıltırsak hepsi yenilmiş olur. Kusmuk dondurma silahı kullanılarak dondurulabilir. Bu onu etkisiz kılar. Bas şoku durdurmak için çantamızdaki elektrik emen eldivenlerle onun enerjisini emebiliriz. Enerjisi biten megawattlar bayılırlar ve böylece onu yenmiş oluruz. Ya da basitçe yalıtılmış köpük silahını kullanarak hapsedebiliriz. Seçim sizin. Sırada Weibik var. Weibik'in boyutu ve birbirinden efsane güçleri gözünüzü korkutmasın. Kafasındaki boynuza yapacağımız gizli bir saldırı onun geçici olarak felç olmasına sebep olacak. Boynuza yapacağımız ard arda darbelerle Weibik'i indirebiliriz. Bir diğer durdurma yöntemi de nanomech boyutunda bir drone'u kafasına sokarak onu durdurmak olabilir. Seni hileci. Bunun kuralları mı vardı? Böylece klasik serideki tüm uzaylı formlarında Ben Tennyson'a karşı galip geldik. Şimdi Alien Force serisinde görünen 15 yaşındaki Ben Tennyson'la savaşacağız. İnsanozor'la başlayalım. İnsanozor büyük bir cüsseye ve kaslı bir vücuda sahip. Bizim gibi normal boyutlu bir insanın yakın dövüşte onu yenmesi mümkün değil. İnsanozor'un zaaflarına baktığımızda elektriğe karşı büyük bir zaaf olduğunu görüyoruz. Bu da çantamızdaki yüksek voltajlı elektrik silahıyla onu uzaktan vurarak bayıltabileceğimiz anlamına geliyor. Sırada Çamur Ateş var ve Çamur Ateş yine listemizdeki yenmesi en zor uzaylılardan birisi. Eğer parçalarsanız tekrar birleşiyor. Eğer hapsederseniz demir parmaklıkların arasından çok kolay bir şekilde çıkıyor. Yani durdurması gerçekten çok zor bir uzaylı. Onu buz silahıyla dondurarak durduracağız. Sonuçta bir Necrophrygia'nın nefesi onu dondurabilmişti. Bizim buz silahının da onu donduracağını umalım. Durdurmak için daha iyi bir öneriniz varsa aşağıya mutlaka yazın. Eko için elektrik zaafını kullanmamız yeterli olacaktır. Çantamızdaki yüksek voltajlı elektrik silahını Eko için de kullanabiliriz. Krom taş enerji türlerini emebilse de araya bir iletken girdiğinde bunu yapması çok zorlaşır. Hatta belki de imkansızlaşır. Yani krom taşa doğrudan elektrik attığımızda ona karşı bir işe yaramaz. Ama su ve elektrik kombinasyonu onu yenmemizi sağlayabilir. Tek hücreyi durdurmak için kafasındaki anti-yer çekimi projektörünü kapatmalıyız. Çevik hareketlerle ulaşıp doğrudan elle kapatabilirsiniz. Ya da o yer çekimi projektörüne silahla vurarak tek hücrenin vücut bütünlüğünü bozabilirsiniz. Sonraki uzaylı Örümcek Maymun. Örümcek Maymun birçok uzaylı gibi yüksek şiddetteki elektriğe karşı dayanıksızdır. Elektrik silahımızı kullanarak onu da yenebiliriz. Yüzen kanata gelirsek onu durdurmak için Argit'in zehirli dikenlerinden kullanacağız. Bu onun bayılmasına sebep olacak. Bu arada aynı yöntemi Örümcek Maymun'da da kullanabilirdiniz. Ben elektrik yöntemini tercih etmiştim ama onu durdurmak için tek yol elektrik değil. Bu zehirli dikenlere karşı da zaafı var. Her iki yöntem de etkili olacaktır. Seçimi size bırakıyorum. Sıradaki uzaylımız Büyük Korku. Necrophrygianlar soyut forma geçtiklerinde onlarla dövüşmek daha da zorlaşır. Yine de ben Ultimate Eko'nun diskleriyle soyut formdaki Necrophrygianlara zarar verebilmişti. Bu onların sesi hassasiyet olduğunu gösterir. Yani çantamızdaki yüksek frekanslı ses silahını kullanarak Büyük Korku'yu yenebiliriz. Red'in de tıpkı Büyük Korku gibi yüksek frekanslı seslere karşı zaafı var. Bu yüzden aynı yöntemi kullanarak onu da durduracağız. Fırtına Beyni durdurmak içinse kafatasına yalıtkan köpük sıkacağız. Bu anında donup sertleşerek kafatasını açmasını engelleyecek. Eğer Fırtına Bey'in kafatası açık değilken elektrik güçlerini kullanırsa bu elektrik kendisine hasar verir ve sersemleyip bayılmasına sebep olur. Bu yüzden Fırtına Bey'in güçlerini kullanamayacak ve biz de o yengeci kolayca yeneceğiz. Çoban Yıldızı'nı durdururken pek zorlanmayacağız. Çünkü manyetik güçleri dışında bize karşı kullanabileceği pek de bir özelliği yok. Onu buz silahıyla dondurarak yenebiliriz. Nanomech'e geldiğimizde onunla savaşırken çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Nanomech'in küçülüp vücudumuza girmediğinden emin olmamız gerekiyor. Yoksa bizi içten yenebilir. Bu yüzden tüm vücudumuzu tamamen örten sağlam bir zırh giymeliyiz. Biz bunu yapınca Nanomech'in bizi yenmek için hiçbir şansı kalmıyor. Artık bizim için bir sinekten farksız oluyor. Şimdi tek yapmamız gereken onu yakalamak ve sinek vurma aparatıyla bir tane vurmak. Şimdi geldik hepinizin beklediği o malum uzaylıya. Uzaylı X sınırsız güçlere sahip olduğu için onu yenmemizin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama çok önemli bir noktayı unutuyorsunuz. Celestia Sapienler çok kararsız varlıklardır ve zihinleri ortak bir karar almadan bir eylemde bulunamazlar.
Ben Tennyson uzaylı X'e dönüştüğünde bizi yok edecek kararı almak için uzunca bir süre Bellicus ve Serena'yı ikna etmeye çalışacak. Bu sırada biz daha öncesinde ebedi şövalyelerden aldığımız DNA tarayıcı cihazını çantamızdan çıkarıyoruz. Bilmeyenler ve hatırlamayanlar için bu cihaz, Benten'in dönüştüğü uzaylı formundan tekrar eski haline dönmesini sağlıyor. Ben ne zaman uzaylı X'e dönüşmeye çalışsa bu cihazla onu tekrar eski haline çeviriyoruz. Ben Tennyson'ın insan formuna döndüğünde onu elektrik vererek bayıltıyoruz. Böylece Ben Tennyson'ı uzaylı X formunda da yenmeyi başarmış oluyoruz. Hazırsanız şimdi Ultimate Alien serisine ait uzaylılara geçelim. Bu kısımda önceden konuştuğumuz uzaylıların Ultimate formlarını değil, Ultimatrix ile beraber gelen yeni uzaylıları konuşacağız. Eğer yorumlarda yoğun bir istek olursa Ultimate Alien ve Omniverse serisinde görünen Ultimate uzaylı formlarını durdurduğumuz ek bir video hazırlayabilirim. Bunu isteyip istemediğinizi mutlaka yorumlara yazın ki istek sayısına göre o videoyu da çekeyim. Şimdi Ben Tennyson su kampçısı formundayken onunla savaşarak kaldığımız yerden devam edelim. Su kampçısı ellerinden su atma ve mevcut su kaynaklarını kontrol etme yeteneğine sahip çok özel bir uzaylı. Bu özel uzaylıyı durdurmak için size iki seçenek sunacağım. Hangisini seçeceğiniz size kalmış. Su kampçısı elektriğe karşı ciddi anlamda savunmasız kalıyor. Onu elektrik vererek yenebilirsiniz. Ayrıca güncellemeyi dondurduğumuz gibi onu da dondurabiliriz. Merak etmeyin, su kampçısı buzun içinden çıkamayacak. Peraspin'e geldiğimizde onun uzaylı formunun barışçıl bir canlı tür olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadıkları gezegende savaşmaya ihtiyaç duymuyorlar ve bu yüzden savaş anlamında o kadar güçlü bir tür değiller. Su kampçısına karşı kullandığımız her iki yöntem de Peraspin'e karşı da etkili olur. Sırada amfibiyan var. Amfibiyanın temel güçleri elektrik iletkenliğine dayanıyor. Bunun yanında soyut olma gibi özelliklere sahip çok yönlü bir uzaylıdır. Başta onu durdurmak için üstüne yalıtılmış köpük sıkmayı düşündüm. Böylece elektrik güçlerini kullanamayacaktı. Sonradan soyut olma özelliğini kullanarak kaçabileceğini fark ettim ve farklı bir çözüm aradım. Eğer ona doğrudan elektrik verirseniz tıpkı krom taş gibi o elektriği absorbe edecektir. Ama bunun yerine su ve elektrik kombinasyonunu beraber kullanırsak o elektrikten bayılana kadar çarpılabilir ve biz de onu yeneriz. NRG'ye geldiğimizde bu uzaylı da bizi Frankenstrike gibi bayağı bir zorlayacak. NRG'yi eğer zırhın içinden çıkartırsak gücü inanılmaz ölçüde artar ve onu durdurmak için hiçbir şansımız kalmaz. Bu yüzden zırhı çıkarmaya çalışmamalıyız. NRG'yi kurşun kaplı bir alanda tuzağa düşürmeli ve orada hapsetmeliyiz. Kurşun kaplı bu alan hem onun radyasyonunu kontrol altında tutacak hem de ısı güçleri sayesinde oradan kaçmasını engelleyecek. Onun bu alana girmesini sağlamak elbet kolay olmayacak ama eğer onu bu tuzağa düşüremezsek durdurmamız gerçekten zor. Diğer türlü üstümüze ısı geçirmez bir zırh giyip onu bayıltana kadar onunla savaşmamız gerekir. Daha iyi bir fikri olanların yine yorumlara yazmasını bekliyorum. Armadillo'ya geldiğimizde onun kalın zırhlı vücudu gözünüzü korkutmasın. Andreas'ta gördüğümüz üzere Argit'in dikenlerine karşı bir zaafı var. Onu da yine çantamızdaki bu dikenlerle yeneceğiz. Artiguana'ya karşı ise elimizdeki en iyi silah kesinlikle ateş silahımız olacak. Uzaylının düşük çevikliğini göz önünde bulundurunca bu yöntemle onu yenmemiz çok zor olmayacaktır. Jururik'i teknolojik aletlerden uzak tuttuktan sonra hiçbir şey kullanmadan bile yenebiliriz. Jururik de yine gri madde gibi zeki olsa da fiziksel anlamda zayıf bir uzaylı. Eattle'ı ise yüksek frekanslı sesler kullanarak yeneceğiz. Festrek özünde Şimşek Hız'la hemen hemen aynı güçlere sahip bir uzaylı. O yüzden onu da Şimşek Hız'da kullandığımız aynı yöntemlerle durdurabiliriz. Şamelya'nın görünmezlik gücü bizim için bir dezavantaj olsa da bu sorunu termal gözlük kullanarak ortadan kaldırabiliriz. Onu gördükten sonra yapmamız gereken onu buz silahıyla dondurmak olur. Şimdi sırada Clockwork var. Clockwork zamanı manipüle edebilen bir uzaylı. Bu özellik onun çok güçlü olmasını sağlıyor. Ancak öte yandan onu yenmek için fiziksel bedeninin zayıflıklarını kullanabiliriz. Clockwork'u durdurmak için çantamızdaki elektromanyetik şok cihazını kullanacağız. Bu onun iç mekanizmalarına zarar vererek onun felç kalmasını, hatta belki de bayılmasını sağlayacak. Böylece onu da yenmiş olacağız. Sonraki uzaylımız Spitzer. Açık konuşalım, bu uzaylıyı çok iyi tanımıyoruz. Ben 10 serilerinde çok az sahneye sahipti ve genelde Ben 10.000'in kullandığı bir uzaylıydı. Spitzer'ın asit tükürükleri muhtemelen dondurucu soğukta çalışmayacaktır. Bu yüzden onu dondurarak durdurabileceğimizi düşünüyorum. Çok koca ayak ilk olarak Generator Rex'in Ben 10'i ağırladığı bölümde göründü. Yani ilk olarak Ultimatrix'te görünen uzaylıların arasına giriyor. Daha sonra Omniverse serisinde de sık sık kullanıldı. Çok koca ayağı durdurmak için üstüne yalıtılmış köpük sıkacağız. Anında donarak onu sabitleyen bu köpük onun hareketlerini geçersiz kılacak ve böylece onu da yenmiş olacağız. Ben Tennyson'ı dönüştüğü tüm Ultimate uzaylı formlarında yendik. Hazırsanız Complete Omnitrix'e yani Omniverse serisine geçelim.
İlk uzaylımız Ben Tennyson'ın en sevdiği uzaylısı olan geri besleme olacak. Geri besleme Omnitrix'teki elektrik temalı çok sayıdaki uzaylıdan birisi. Öte yandan geri besleme elektrik güçlerini tam anlamıyla kullanabilmek için enerji kaynaklarından enerji çekmeye ihtiyaç duyar. Yani aslında basitçe geri beslemeyi de yalıtılmış köpükle durdurabiliriz. Blox, Omnitrix'teki vücudu güçlü bloksu bir yapıya sahip olan uzaylı. Onu yenmek için bu bloksu yapıya asitle zarar vermeliyiz. Çantamızda taşıdığımız asit püskürtme silahı onu yenmemizi sağlayacak. Gravatak'a geldiğimizde Gravatak yaşayan canlı bir gezegen ve çok güçlü bir uzaylı. Onu ateş, su, buz veya dışarıdan uygulayacağımız herhangi bir maddeyle durduramayız. Onun zayıf noktası vücudunun merkezindeki çekirdeği. Burada uzaktan kumanda edilen minik bir titreşim robotu kullanacağız. Bunu uzaktan kontrolle gizlice Gravatak'ın çekirdeğine yerleştirip yüksek frekanslı titreşimler oluşmasını sağlarsak onun acıdan bayılmasını sağlayabiliriz. Hatta uyguladığımız şiddete göre Ben Tennyson acı içinde tekrardan insan formuna bile dönebilir. Çarpan çekirgeyi yenmek içinse yıldırım güllede olduğu gibi yine yapışkan sıvı kullanacağız. Yapışkanla ayaklarını sabitledikten sonra endişelenmemiz gereken bir şey kalmayacak. Çünkü çarpan çekirgenin en güçlü yönü sahip olduğu güçlü bacaklar. Şimdi Astrodaktil'e geçelim. Astrodaktil enerji patlamaları yaratabilir ve ironik bir şekilde enerji patlamalarından kendisi de hasar alabilir. Elektrik türü enerjiden de hasar alabileceğini göz önünde bulundurarak onu da şok silahımızla vurarak yeneceğiz. Kicking Hawk iyi bir yakın dövüşçüdür. Tekmelerini çok iyi kullanır. O yüzden Kicking Hawk'la yakın mesafe dövüşten kaçınmalıyız. Kicking Hawk'a uzaktan yüksek şiddette elektrik vererek bayıltacağız. Ball Weevil elektrikli ağ kullanılarak durdurulabilir. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Gördüğünüz üzere Omnitrix'teki çoğu uzaylının elektriğe zaafı var. Aslında Ball Weevil'ı normal ağ ile de durdurabiliriz. Ama garanti olsun istedim. Omniverse serisindeki uzaylılarda şöyle bir durum var. Seride eklenen uzaylılar ya çok güçlü oluyorlar ya çok güçsüz oluyorlar. Yani orta güçlükte bir uzaylı gelmiyor. Ball Weevil da özünde güçsüz bir uzaylı. Kendi oluşturduğu enerji toplarından bile hasar alabiliyor. Eğer o topların içine girerse nefessiz kalıyor. Omniverse'ün güçsüz uzaylılarından bir diğeri de The Worst. Uzaylının isminin Türkçesi bile en kötü anlamına geliyor. Uzaylının tek gücü ölümsüz olması. Bunu yenmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Boks torbası gibi kullanın, çıplak elle dövebildiğiniz kadar dövün. Valkatrot da aynı şekilde çok güçsüz. Bu uzaylının tek özelliği balık olması. Yani bu uzaylıyı kullanarak suda yüzebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bunu da çıplak elle basitçe yenebiliriz. Şimdi Pesky Dust var. Pesky Dust uyku tozunu kullanarak bizi uyutabilir. Bu yüzden savaş öncesi tüm vücudumuzu kaplayan bir zırh giymeliyiz. Şimdi uçarken biz onu ağ silahımızla yere indireceğiz. Pesky Dust da diğer küçük uzaylılar gibi birebir dövüşte etkili değil ama kurbanlarının rüyalarına girerek söylenmeyen gizli bilgileri öğrenebilir. O yüzden boşuna olan bir uzaylı değil, gerektiğinde işe yarar. Moldstage de Omniverse serisinin küçük uzaylılarından. Bu küçük uzaylının bıyıkları çok güçlü. O yüzden sakın yakın dövüşte yeneriz sanıp doğrudan üstüne koşmayın. Moldstage'i de yine elektrik vererek yenebiliriz. Bullfrog'e geldiğimizde onu en garanti durdurma yöntemi dondurmak olacak. Gutrot'u dondurarak durduracağız. Vampire ise yakarak durduracağız. Vladatlar özünde vampir temelli bir uzaylı olduğu için onu bu şekilde yenebiliriz. Şimdi sırada Topik var. Topik başındaki kafeste sakladığı korkutucu yüzünü gösterdiği rakipleri yalvartacak derecede korkutur. Onunla dövüşürken biraz daha ilkel bir yol kullanacağız. Önce gözlerimizi bir bandajla bağlayacağız. Daha sonra elimize demir bir sopa alıp sağa sola sallaya sallaya onu yeneceğiz. Topik korku güçleri dışında bize fiziksel hasar veremez. Çünkü inanılmaz hantal bir uzaylı. Kolunu havaya kaldırmakta bile zorlanıyor. Öyle böyle onu da yenmiş oluruz. Bu yöntemi gerçek dışı gördüyseniz onu dondurarak da durdurabiliriz. Topik'in başındaki kafes çok yavaş açılıyor. O kafes açılana kadar 10 kere dondurup yeneriz yani. Bu arada şimdi Omniverse'ün hem en sonuncu hem de en zor uzaylısına geldik. Atomix, Omnitrix'teki tüm uzaylılar arasında en güçlü uzaylılardan birisi. Onu yenmek hiç kolay olmayacak. Atomix'i yenebileceğimiz çok az sayıdaki ihtimalden birisi bence şöyle olur. O bize enerji ışını yolladığında o enerjisini çekmeye devam edecek cihazımızı aktifleştireceğiz. Enerji makineye girdiğinde tüm enerjiyi çekene kadar Atomix'in enerji salınımını durdurmayacak. Bahsettiğim bu makine Ultimate Alien serisinde Vilgax'ın Diagon'u kandırıp enerjisini çaldığı makine. Diagon çok güçlü olduğu için Vilgax onu ancak böyle durdurabilmişti. Ben de Atomix çok güçlü olduğu için ancak böyle durdurabildim. Atomix'in sınırsız enerjisi yok. Onun enerjisini emdikçe o yorulmaya başlayacak ve en sonunda yorgunluktan bayılacak. Başka bir ihtimalde de yine Vilgax'ın kullandığı bir yöntemi kullanabiliriz. Albedo Vilgax için Malware'in kalıntılarından bir malware zırhı yapmıştı. Vilgax bu zırh sayesinde bir galvanik mekamorfun güçlerine sahip olmuştu. Hatta bu güçleri kullanarak Atomix'i yenebilmişti. Çantamızdan çıkardığımız malware zırhını kullanarak biz de yenmeyi deneyebiliriz. Benim bulabildiğim iki çözüm yolu bu. Çok güçlü bir uzaylı olduğu için yenmek elbet kolay olmayacaktı. Bu zorlu uzaylıyı durdurmak için aklınızda bir yöntem varsa dakikasıyla beraber yine yorumlara yazın.
Omniverse uzaylılarını da yendik ve sıra onlar ilave olan Rebirth serisine geldi. Burada yine sadece uzaylılarla savaşacağız. Onların Omnikix zırhlı versiyonları yorumlar destek olursa başka bir videonun konusu olabilir. Şokkaya ile başlayalım. Şokkaya, Omnitrix'teki en fazla uzaylıyı kapsayan elektrik uzaylıları kategorisinden. Onun güçleri yalıtkan maddelerde işe yaramaz. Bu yüzden yalıtılmış köpük silahımızla onu yenebiliriz. Açıkçası bölgeç uzaylısı zayıflıklarından pek emin olmadığım uzaylılardan birisi. Çünkü çizgi filmde sahne süresi gerçekten azdı ve pek bir zayıflığı görünmedi. Ben 10 Evrene Karşı filminde Insursian İmparatoru tarafından çok kolay durdurulmuştu. Ama şu yolla yenilir demek gerçekten zor. Bölgeci yenmek için taktiksel bir varsayımda bulunup elektriğe zaaf olduğunu düşüneceğiz. Elektrik silahımızın onu durduracağını varsayıp videoya devam ediyoruz. Benim kararsız kaldığım uzayları tamamlamak size düşüyor. Bu uzaylı da sizdeydi. Yorumlara yazın. Şimdi Gex'e geldik. Koskoca Vilgax'ı Ben Tennys'ın 70 tane uzaylıyla zar zor durduruyordu. Benden sadece bir çanta dolusu eşyayla hop diye durdurmamı beklemeyin. Gex'in elektriğe zaafı var. Bunu kullanabiliriz. Yüksek voltajlı elektrik silahımızla ona hasar vermeye çalışacağız. Bunun yanında Atomix'e karşı kullandığımız Malware zırhını da üstümüze giyebiliriz. Bu şekilde Gex formundaki Ben Tennys'ını yenebileceğimizi düşünüyorum. Rebirth Omnitrix'teki savaşacağımız son uzaylı Search olacak. Search, türündeki diğer bireylerle birleştiği zaman gerçekten güçlü olabiliyor. Ama bizim savaşacağımız Ben Tennys'ın olduğundan sadece bir tanesiyle savaşacağız. Search özünde bir topluluk uzaylısı. Yani tek başına güçlü değil. Onu basitçe dondurarak durdurabiliriz. Rebirth Ben'in sahip olduğu ilave uzaylılar sadece bu dördüydü. Neden su tankını durdurmadık diyenleriniz illa olacaktır. O yüzden hemen bir açıklık getireyim. Su tankı ile su kampçısı tasarımsal olarak farklı görünseler de köken olarak aynı uzaylılar. Bu iki uzaylı Keskin türüne ait yaşam formu. Görünüş farklılıkları ise farklı evrenlerde yer almalarından kaynaklanıyor. Yani özetle su kampçısında olduğu gibi su tankının da elektriğe zaafı var. Onu da birebir aynı yöntemi kullanarak durdurabiliriz. Rebirth Ben'in Omnitrix'indeki uzaylıları yendik ama işimiz bitmedi. Videoda son olarak Kevin'in Omnitrix'i olan Antitrix ile de savaşacağız. Antitrix'teki çoğu uzaylı türü videonun öncelerinde yendiğimiz uzaylı türlerinden oluşuyor. Ama bu cihazın diğer Omnitrix'lerden bir farkı var. Antitrix cihazdaki uzaylı DNA'sını mutasyona uğratarak o türdeki uzaylıya farklı özellikler verebiliyor. Mesela Kevin'in karanlık madde isimli uzaylısı özünde bir galvan, yani gri maddenin türünden. Ama baktığımızda diğer galvanlardan çok daha büyük bir vücuda sahip. Bu farklılıklara rağmen uzaylılar yine de güç anlamında orijinallerinden pek de farklı değiller. O yüzden anlatacağım ama hızlı geçeceğim. Karanlık maddenin ateşe zaafı vardır. Ona karşı ateş kullanarak galip gelebiliriz. Korsanı, yani mutasyona uğramış galvanik mekamorfu durdurmak için de güncellemede yaptığımız gibi yine yalıtılmış köpük kullanabiliriz. Yüksek sesli frekanslar kristal yumruğun vücut bütünlüğüne zarar verecek ve biz de onu bu şekilde yeneceğiz. Hotshot'ı suyla, 4 yumruğu da Arkit'in dikenleriyle yeneceğiz. Söylediğim mantığı anladığınızı düşünüyorum. Atık tankını su tankıyla, Humungoraptor'u insanazorla, yıkan gülleyi yıldırım gülleyle, Rush'ı şimşek hızla, Kokarca'yı pul kanatla, vahşi dikeni ise vahşi asmayla aynı zayıflıklara sahip olarak görüp kullandığımız aynı yöntemlerle durduracağız. Bunlar haricinde Antitrix'te bir de Darbeçene isimli bir uzaylı bulunuyor. Darbeçene bilinmeyen bir türe ait olsa da Ret'e çok benzer güçleri var. Bu yüzden onu Ret'i yendiğimiz gibi yüksek sesli frekanslar yayan ses cihazımızı kullanarak yenebileceğimizi düşünüyorum. Böylece her Ben 10 serisindeki her Omnitrix'in görünen her uzaylısını durdurmuş olduk. Sizler için tahminimce eğlenceli bir video olmuştur. Benim için de haftalarca çalışma gerektiren yıpratıcı bir video oldu. Tabi sonucunda güzel bir eser çıktığını görünce tüm yorgunluklarıma değiyor. Eğer Ben 10 sever kitledenseniz her türlü etkileşimi vererek bunu bana gösterin ki ben de sizler için videolar üretmeye devam edeyim. Sonraki Ben 10 videosuna kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.